Vefat eden eşimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz neyse insanlar için yapacağımız en güzel şey onlara dua etmek. Yani duayı hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Devamlı hem namazda Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minin yevme yakumul hisab, mesela bu tür dualar. Ya Rab, geçmişlerime rahmet eyle. Yani insan boş hallerinde bunlar söyleyebilir, değil mi? Zor bir cümle değil bu. Rahmet eyle ya Rab, geçmişlerime, bütün Müslümanlara rahmetinle muamele et. Bu tür güzel şeyleri söylemek lazım. Onlar için ne yapılabilir? Her türlü hayır yapılabilir. Yani bir fakir çocuğa aylık burs verdiniz, okudu. Fevkalade. Hem o çocuğu kazanmış olursunuz, hem de vefat edene fevkalade bir sevap olarak gider. Yani bu tür şeylere ağırlık vermeye çalışmak lazım. Etrafınızda fakir aileler varsa, çocuklar fakirse, okumak istiyorlar ama imkan bulamıyorlar. Bunlara daha ziyade maddi destek sağlamak büyük önem arz eder. Bunu öncelemek lazım. Bu tavsiyelerden sonra hanımefendi bana keser misin demiş. Maddi varlığınız var, faize, harama düşmeden o kurbanı kesebiliyorsanız yani fevkalade olur. Ve hanımınızın hatırı var, değil mi? Vefa diye bir şey var. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında sevgi var. Vefa, fedakarlık, aşk var. Aşk deyince Resulullah Aleyhisselam nasıl olur falan diye insan aklına gelir. İnni kat ruziktu hubbeha diyor. Hazreti Hatice validemiz için Resulullah Aleyhisselam ne ifade kullanmış? Onun aşkıyla ben rızıklandım diyor. Aşık peygamberimiz. Hanımına aşık. Ya bir peygamber nasıl olur falan diye bazen insanın aklına gelir ama bunu ifadeyi kullanmış. Aşk. Evet. Yani Hazreti Hatice'nin aşkıyla ben rızıklandım diye de övünüyor. Aşk. Aşık olmak. Fedakarlık var. Başka ne var? Mesela karşılıklı istişare görüyoruz. Ve onun her arkadaşı, her kardeşini gördüğünde bir kalbi çırpıyor böyle. Çarpıyor. Kız kardeşinin sesini duyduğunda hanımını hatırlamış Hazreti Hatice'nin. O kadar heyecanlanmış ki. Niye? Sesi ablasına benziyor. Böyle bir peygamber var. Onun bize getirdiği, öğrettiği şeyler, mesela hanımefendiye onun arkadaşlarına yaptığı iyilikler, her zaman onların hatırını soruyor, evet. Maddi destek sağlıyor. Mesela bunlar Hatice'nin arkadaşlarıydı diye. Böyle vefa göstermek de önemlidir. Hanımı öldü gitti, efendim bana ne diyemez bir Müslüman. Madem öyle bir arzusu var hanımefendinin, onun adına kurban bir hisse kesilebilir mi? Kesilir. Tabii yani, sorusunda şöyle bir detay var. Eşinin bir mal varlığı, mirası yok. Yani bu ağalığı kendimiz yapacağız zaten. Evet. Vasiyet etmiş de para bırakmışsa o zaman mecburuz zaten. Evet. Para bırakıyor, vasiyet ediyor. Benim kurbanımı kes diyor. Onu keseriz ve o tamamen dağıtılır. Ama biz bir vefat eden yakınımız için kurban kestiğimizde etini taksim konusunda bizim kurbanımız gibidir. Yani hepsini dağıtabileceğimiz gibi bir kısmını dağıtır, bir kısmını ikram eder, bir kısmını evde bırakabiliriz. Evet. Peki yurt içinde kesme imkanımız yok, ne yapalım? Suali. Diyanet Vakfı mesela yurt dışına kurban kesiyor. Diğer hayır kurumlar da var. Güvendiğiniz bir hayır kurumu olabilir. Müftülüğe gidip ödeme yapabilirsiniz. Yahut internet üzerinden de bu yapılabiliyor. 4 hisse olarak yatırdığınızda annesi babası, anne baba vesaire. İster onların ismini orada yazın, isterse tek bir isim yazın, önemli değil. Çünkü niyetiniz önemlidir. Anne babanız ve eşiniz adına da kurban kesmiş olursunuz. Hem de kendi adınıza kurban kesmiş olursunuz. Hocam cevabınızın başında değindiniz aslında ama bunu kurban kesmek yerine parayı farklı bir şekilde değerlendirebilirler mi? Yani işte benim o söylemek istediğim fakir öğrenciler, fakir aileler günümüzde
Mesela çalışamıyor, iş bulamıyor adam. Evet. Öyle bir sıkıntılı dönem yaşadık değil mi? Yani korona sebebiyle, Covid-19 vesaire sebebiyle insanlar iş bulamadılar, çalışamadılar. Yahut hasta oldu, çalışamıyor, ailesini geçindiremiyor. Böyle birileri varsa kendi kurbanınızı kesin. Vacip paranız var. Evet. Mali açıdan da gücünüz daha önce anlattığımız şekilde ise onu kesmeniz gerekiyor. Kesip etini verebilirsiniz. Yahut o zata parasını verir kestirebilirsiniz. Bak böyle de olur. Siz kesemiyorsunuz ama fakir bir aileye bir hisselik parayı vererek ortak yaparsınız. O kesim işleriyle vesaire uğraşır, hayvanın etini kendilerine ait olanlar da alabilir. Siz kesmiş olursunuz, onlar size vekaleten kurbanı keserler, etinden istifade ederler. Yani böyle bir yön de var. Hani benim gücüm yetmiyor hocam, yani yaşlandım artık, sıcakta duramıyorum vesaire dediğinizde böyle bir yöntem de olabilir. Yahut bir hayır kurumu işte, ama bunu kendiniz için vacipti ya, bunu yapacaksınız. Evet. Ancak mesela anne babama, eşime vesaire kurban mı keseyim yoksa memleketimizdeki fakirlere yahut yurt dışında olabilir. Efendim mali olarak, para olarak destek mi olayım dediğinizde parayla her şey alınabiliyor. Belki ete ihtiyacı yoktur o insanın ama başka bir ihtiyacı olabilir. Parayla yardım etmek, bir özellikle yakınınızdaki bildiğiniz insanlar, bunları araştırabilirsiniz yahut güvendiğiniz insanlar olabilir. Yani bir caminin imamı etrafı bilir. Efendim bir müftülük biliyor çünkü onlar zaman zaman zekat götürüyorlar. Ramazan'da bizim müftülüklerimiz belirledikleri ailelere ne yapıyorlar? Zekat götürüyorlar ama bunu herkese söylemiyorlar tabii. O aileler onlarda kayıtlı. Mesela onlarla münasebet kurarak da okumak isteyen ama maddi açıdan imkan bulamayan yavrularımıza destek olabilir. Fakir ailelere destek olabilirler. Buna öncelik vermek bence, kanaatim öyledir, daha uygun olur.